Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir modelim var. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi zinciri gösteriyorum. Şöyle 50 tane zincir çektim ben. Modeli gösterebilmek için bu uzunlukta bir zincir çektim. Siz ne örecekseniz ona göre zincir çekebilirsiniz. Bu modelle şal olur, yelek olur, bluz olur. Bluz modelinden aldım bu örneği aslında. Şimdi bluz için, şal için farklı ipler var tabii ki. Yarnart Begonya marka ipim benim. Tığımda 2,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Şimdi zincirimi çektim ve üzerine modeli kurmaya başlıyorum. Siz dediğim gibi ne yapacaksınız ona göre zincir çekeceksiniz. Şimdi modeli görelim, ona göre karar verirsiniz. Son zincirimden sonra geriye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tığımı bir kez doladım. 7. zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar bir trabzan. Bu şekilde her bir zincire bir kez batarak 5 tane trabzan yapıyoruz önce. 3 oldu. 4 5. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi sıradaki zincirden 1 2 3 diyerek 3. zincire bu sefer tığın başını dolamadan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Yine sıradaki zincirden sayıyoruz. 1 2 3. Üçüncüye batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde her bir zincirin içine batarak 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5. 3 tane zincir. Tığımı dolamadan 1 2 3. Üçüncü zincire bir sık iğne, 3 tane zincir. Tığımı bir kez doladım. 1 2 3. zincire batıyorum ve sırayla 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi her zincire bir kez batarak. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. 4 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Şimdi benim zincirim az olduğu için tabii daha çabuk gelmiş oldum. Şöyle tekrar 3 zincir. 1 2 3. 1 2 3 4 5. Şimdi buradan şu şekilde bitişimiz bitireceğim, burada biraz daha zincirim var ama 3 tane zincir çektim. 1 2 3. zincire batıyorum bir sık iğne ile. Sıranın bitişi bu şekilde olmalı. Başlangıçta çünkü bu şekilde böyle bir boşlukla başladık, bir boşlukla bitiriyoruz. Bu alt zinciri bol çekebilirsiniz, ona göre ayarlarsınız. Şimdi tekrar geri dönelim. Buradan 5 tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Dönüyoruz. İlk boşluğun içine, önümüzdeki ilk boşluğun içine bir sık iğne yapıyoruz. 5 tane zincir çektik. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu 5 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapacağız. Birincinin üzerine değil, ikinci trabzanın üzerine batıyorum. Sırayla bir sonrakine batıyorum. 2, bir sonrakine batıyorum. 3 tane trabzan.
1 2 3 zincir. Şimdi hemen önümüzdeki boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa batıyoruz, bir sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar buraya geldik, birinci yuvaya değil ikinci yuvaya batıyorum, 1 2 pardon 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şöyle tutarsam daha iyi görünecek sanırım. Tekrar 3 zincir, boşluğa batıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir. Şimdi birinci yuvaya değil ikinciye battık. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde. 3 zincir, hemen ilk boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, bir sonraki boşluğa 3 zincir, birinci yuvaya değil ikinci yuvaya batıyoruz, bir sırayla devam ediyoruz, 2 ve 3. Evet, 3 tane zincir çekiyorum yine ve sondaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, tığımı bir kez dolayıp şuradan 1 2 3 sayıyoruz, üçüncü zincire batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik, bir tane trabzan yaptık. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4, evet 5 çekelim. 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu dibimdeki yuvarlığa değil boşluğa değil bir sonraki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde döndük. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp şimdi 3 tane trabzan var önümüzde. Ortadaki trabzanın üzerine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Şuraya farklı yapacağım arkadaşlar. Olmadı çünkü bu kenar. Şimdi şurayı sökeceğim. Dönüşü sevmedim. Bakın. Sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Buraya bir trabzan yaptıktan sonra şöyle bir zincir çekip dönüyorum. Buraya tam dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum buradaki boşluğa değil ikinci boşluğa batarak kapatıyorum. Bu şekilde dönersek daha düzgün olacak sanıyorum. Çünkü bir sonraki sırada buraya trabzan yapacağız yine. Şimdi 3 tane zincir, bir doladım. Yine ortadaki trabzanın üstüne batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir, sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, tekrar 3 zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir trabzandan sonra 1 2 3 tane boşluk yaptık. Şimdi dördüncü yapacağız. 3 tane zincir, trabzanın üzerine bir trabzan. Tekrar 3 zincir. Her boşluğa batarak devam ediyoruz. Üçer zincir çekiyoruz. Sadece 3 tane trabzanın üzerine geldiğimizde bir tane trabzan yapıyoruz ortaya batarak. Evet, trabzanın üstüne bir tane.
Tekrar 3 zincir boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 3 zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Kenara geldik. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. En sondaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle dönüyoruz. Bu sefer doğru döndük. 5 zincirle döndük. Hemen ilk boşluğa, önümüzdeki hemen ilk boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar tığımızı bir kez dolayıp bu ortada yaptığımız bir trabzanın üzerine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir, aynı yere batıyorum. 2, 3. Aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şuradaki boşluğa batmadık farkındaysanız. Bu tarafta da şu hemen yanındaki bu boşluğa batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa batıyoruz. 3 tane tekrar zincir çekiyoruz. Şimdi geliyoruz. Sıradaki boşluğa batmıyoruz. Buradaki trabzanın üzerine batarak 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya batarak. Şimdi şöyle baktığımızda 3 trabzan buraya, 3 trabzan buraya yaptık. Aralarındaki boşluk sayısı 3 tane olacak. Şurada ilk boşluğa batmadık, ikinciye battık. Sona geldiğimizde de son boşluğa batmadık. Buradan 3 zincir çekerek trabzanın üzerine geldik. Şimdi aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Yine 3 tane zincir. Sıradaki boşluğa girmiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa girdim. İkinci boşluğu yaptım. 3 zincir. Bakın sırada bir boşluk daha var. Buraya girmiyoruz. Trabzanın üstüne batarak 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. Tekrar 3 zincir. Bu boşluğu atlayıp bir sonrakine giriyoruz. Bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki boşluğu atlayıp hemen trabzanın üzerine batıyoruz. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ilk boşluğa batmıyorum. Sondaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şimdi şu altta bir tane sık iğne yapmıştık. Buraya batıyoruz ve bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi yine bir zincirle dönüyorum. Şöyle dönmeden önce bakalım isterseniz. Birer trabzan yaptığımız yerlere 3 tane trabzan yaptık. Şimdi biraz daha ilerleyince model daha güzel görünecek. Daha iyi kendini gösterecek. Evet, bir zincir çektik. Dönüyoruz. Buraya yine şurada yaptığımız gibi hemen trabzanın üstüne batarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada yaptığımız, artık boşluğa batmıyorum burada. Şurada yaptığımız 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapacağız.
İlk trabzan yuvasının üzerine giriyoruz. 1, aynı yere tekrar batıyoruz. 2, şimdi bir sonraki yuvaya giriyoruz. 3, son trabzanın üzerine batıyoruz. 4, aynı yere tekrar batıyoruz. 5, baştaki ve sondaki trabzanları 2 defa battım. 5 tane trabzan yaptık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şurada 3 tane boşluğumuz var. Bakın ortadaki boşluğun içine giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki şu 3 tane trabzanın birincisinin üzerine batıyorum. Buraya 1, aynı yere tekrar 2, ortaya batıyorum. Yani bir sonraki trabzanın üzerine 3. Şimdi bir sonraki trabzanın üzerine tekrar batıyorum. 4 ve aynı yere tekrar batıyorum. 5. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yine trabzanların üzerine geliyoruz. 1, aynı yere tekrar batıyoruz. 2, ortadaki trabzanın üzerine bir tane yapıyoruz ve son trabzanın üzerine yine 2 tane yapıyoruz. 5 tane trabzan yapmış oluruz. 3 zincir, pardon, tığ dolamadan ortadaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve yine 5 tane buraya trabzan yapıyorum. 4 ve 5, yine baştaki ve sondaki trabzanların üzerine 2 kez battım. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Burada da bakın hemen şu boşluğa değil, en sondaki boşluğa bir sık iğne yaparak giriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekelim ve dönelim. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağız. Bir aralarda zincir çekerek tabii ki. 5 zincir çektik. Şuradaki 5 trabzanın üzerine 5 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Direkt geliyorum buraya. Şurada 5 tane zincirimizi çektik. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Şimdi 2 tane zincir. Tığın başını bir kez doluyoruz. Şu iki boşluğun arasındaki şu sık iğnenin üzerine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Yine bu 5 tane trabzanın üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 2 zincir, bir doladım. Buradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine bir kez batıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Tekrar 2 zincir, bir doladım. Sık iğnenin üstüne bir trabzan, 2 zincir ve 5 tane sık iğne. Burada da yine 2 zincir. Şimdi tığımı bir kez dolayıp şurada yaptığımız sık iğneye batıyoruz. Dönerken bir sık iğne yapmıştık.
bir tane trabzan yapıyoruz. Evet. Tekrar arkadaşlar, şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen önümdeki boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şurada 5 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3 diyoruz. Üçüncüye, yani tam ortadakine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi buralarda 2 zincir burada var, 2 zincir burada var. Zincirlerin içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 trabzanın üzerine bir tane yapıyoruz. Bir trabzan. Sonra bir sonraki boşluğa iki trabzan daha yapıyoruz. Yani toplamda yine 5 tane trabzan yapmış olduk. Aslında şuradaki zincirin üzerine kurduğumuz modeli tekrar kurmaya başlıyoruz burada. 5 tane trabzan yaptık. 2 tane boşluğa, bir tane trabzanın üstüne, 2 tane tekrar boşluğa. Şimdi 3 tane zincir. Yine buradaki sık iğnelerin tam ortasına 1 2 3 diyerek üçüncüye batabilirsiniz. Bir sık iğne, 3 zincir, bir doladık. Hemen ilk boşluğa 1, ikinci boşluğa 2. Şimdi trabzanın tepesine batıyorum. 3, bir sonraki boşluğa batıyorum. 4, aynı boşluğa tekrar 5. 5 tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir. Tam ortaya battık. Üçüncü sık iğneye ve 3 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa geldim. 1 2 trabzanın üstüne batıyorum. 3 boşluğa batıyorum. 4 boşluğa batıyorum. 5 3 tane zincir. Bir iki üç, üçüncü sık iğneye batıyoruz, kapattık. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada 3 tane trabzan yapacağız boşluğa batarak, çünkü başlangıçta da öyle başlamıştık. Bakın 3 tane trabzanla başladık, burada da 3 tane trabzanla bitiriyoruz. Evet, 3 tane trabzanı yaptım. Şimdi yine 3 tane zincir çektim, döndüm. Bu 3 trabzanın üzerine ortadakine batıyorum. Şimdi 3 zincirden sonra bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektik. Sıradaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. 4 çekiyorum burada, pardon. Burada 4 çekiyorum. Bir sonraki boşluğa girdim. Bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Şimdi 5 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Yine şuradaki sıranın tekrarını yapıyoruz. Sadece kenar biraz farklı burada. Birinci değil, ikinci yuvaya batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir. Hemen sıradaki boşluğa batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir, bir doladım. 1 2 ikinciye batıyoruz. 1 2 3 tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa batıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir, bir sonraki boşluğa batıyoruz, bir sık iğne,
1 2 3 zincir ve bir değil ikinciye batarak sırayla 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir, sıradaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne, 1 2 3 4 zincir, sıradaki boşluğa batıyoruz. Yine 1 2 3 zincir. Burada da yine ortadaki trabzanın üstüne batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir trabzan da buraya yapıyorum. Yine iki trabzanla bitiriyorum. Bu tarafı da öyle başlamıştık. İki trabzanla. Evet, şimdi masam beyaz olduğu için beyazı net gösteremiyorum sanki. Bakın şöyle kendiliğinden bir desen oluşuyor. Bu büyüdükçe yukarıda daha güzel duruyor. Burası başlangıç kısmı olduğu için şurası kapanmadı. Böyle ilerleyeceğiz. Şimdi birkaç sıra daha yapacağım arkadaşlar. Şimdi iki tane trabzanla burayı bitirdik. 5 tane zincir çekelim burada. Bakalım bir 5 tane zincire. 1 2 3 4 5, evet 6 çekelim. 6 zincir çekelim, dönelim. Şimdi şu iki trabzanın üstüne atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Burada aşağıdakinden farklı olarak şu üçerli trabzanları yaparken şurada 3 tane zincir çekmiştim. Burada 4 çektim. Bundan sonrakini hep 4 çekelim arkadaşlar. Sadece başlangıçta burada 3 çektim. Model o şekildeydi. Şablonu o şekildeydi. Şu an elimde yok. Gösteremiyorum. Ona uydum sadece. 1 2 3 zincir. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir. 3 trabzanın üzerine ortadakine batarak yine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Şimdi her boşluğa batarak ilerliyoruz bu sırada. Üç zincir çekiyoruz. Her boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Buraya geldiğimizde yine 3 tane zincir çekiyorum ve ortadaki trabzanın üstüne batıyorum. Tekrar 3 zincir. Ortadaki trabzanların üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Evet, buraya bir tane trabzan. Sona geldik. Şimdi buradaki boşluğa da yine bir sık iğne ile giriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Burada son zincirin üzerine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Şöyle biraz açarak göstermek istiyorum. Ütülediğimizde çok daha güzel duracak. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi geçelim diğer sıraya. Bir, iki, üç, dört, pardon, üç tane zincir çekelim, dönelim. Tam bu zincire dibine tekrar batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi buradaki ilk sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yaparak kapattım.
Tekrar 1 2 3 zincir, sıradaki boşluğa giriyorum, bir sık iğne, 1 2 3 zincir. Şimdi alt sırada yaptığımız gibi yine buradaki son boşluğa girmiyoruz. Buradaki tek trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2, aynı yere batarak 3 tane trabzan. Yine 1 2 3 zincir. Yine sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa giriyorum, bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa girdim, tekrar 3 zincir ve bir trabzanın üzerine batıyorum, 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğu atladık, bir sonrakine geldik, 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluk. Şimdi 2 boşluk oldu, tekrar 3 zincir ve direkt trabzanın üzerine geliyoruz. Yine burada bir boşluk daha var, oraya batmıyoruz, trabzanın üstüne batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 zincir, buraya atladık, bir sonrakine 1 2 3 zincir, bir sonrakine 1 2 3 zincir. Şimdi buraya şöyle şurada 3 zincir kalacak şekilde 6 zincirle dönmüştük. Şurada 3 zincir kalacak şekilde geliyoruz. 3. zincire batalım. Boşluğa değil de zincirin içine batıyorum, daha düzgün dursun diye. Şöyle bir tane trabzan, hemen aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada da öyle başlamıştık. 2 tane trabzanla başlamıştık. Burada da aynı şekilde bitiriyoruz. Şimdi 3 tane yine zincir çekiyorum. Döndüm. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 3 tane trabzan yaptık. Ve 3 tane zincir. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 tane boşluğumuz var. Ortadaki boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 3 zincir ve buradaki 3 trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz. Baştaki ve sondakine 2 defa batıyorum. 5 tane trabzan yapmış oluyorum. Şimdi 2 tane yaptık. Ortadakine batıyoruz. 3, bir sonrakine 4, aynı yere tekrar batıyoruz. 5, 1 2 3 zincir, ortadaki boşluğa bir sık iğne, tekrar 3 zincir ve 5 tane trabzan. 1 2, ortadaki trabzana battım, 3, son trabzana battım, 4, aynı yere bir daha battım ve 5. Evet, şurayı tekrar edelim. 1 2 3 zincir, ortaya girdik, bir sık iğne, pardon, 3 zincir, 5 tane trabzan, 2, ikinci aynı yere batıyoruz, atladım orada bir sonrakine, evet 2, üçüncüyü ortaya battık, 4 ve aynı yere tekrar batıyoruz, 5, 1 2 3 zincir,
ortaya batıyorum, bir sık iğne, tekrar 3 zincir, şimdi bir kez doladım, kenara geldiğimizde yine buraya 3 tane yapacağız. En baştaki trabzana batıyorum, bir, aynı yere tekrar batıyorum, 2 ve sondaki zincirin içine de giriyoruz bir kez. Zincire batmaya çalıştığım için böyle oluyor. Evet, oldu. 3 tane trabzan yapmış olduk. Burada da bakın 3 tane trabzanla başlamıştık. Şimdi bir sıra sık iğne ile gitmiştik. Yine aynı şekilde sık iğne ile gideceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. 1, şöyle 2, 3, 2 tane zincir çekiyorum ve bu ortadaki sık iğnenin üzerine batarak bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Şimdi 5 tane trabzanın üzerine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Ortadaki sık iğnenin üzerine bir tane trabzan, 2 zincir ve sırayla 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne, 2 zincir, bir trabzan, tekrar 2 zincir, pardon, tığ dolamıyoruz, 5 tane sık iğne, 2 zincir, bir trabzan yaptık, tekrar 2 zincir. Burada kenarda yine 3 tane trabzanımız var. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Evet, şimdi buradan sonrası aynı şekilde model tekrarı ile gidecek. Yine şu alt sırada yaptığımız gibi. Zaten şu sıralama çok kolay. Sadece kenarda kafanız karışırsınız. İki kenar bu şekilde çıktı. Şimdi şöyle bir grup olarak düşünün. Bir grup sık iğneler, sonunda her bir grubu tamamlamış oluyoruz. Sık iğneleri yaptık. Şimdi şuradaki düzenin aynısını tekrar edeceğiz. Burada 3 tane zincir çekelim. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Tığımı bir kez doladım. Hemen bu 2 zincir çektiğimiz boşluğa giriyorum. 1, 2, 2 tane boşluğa, bir tane trabzanın üstüne, 2 tane tekrar boşluğa, yine beşerli trabzanları yapıyoruz. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki sık iğnelerin üzerine de 1, 2, 3, üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir, bir doladık, boşluğa geldik, 1, 2, trabzanın üzerine bir tane, tekrar hemen bir sonraki boşluğa 2 tane daha yapıyorum. 5, 1, 2, 3 zincir, üçüncü sık iğnenin üzerine battık, 3 zincir, yine boşluklara ve bir tane de trabzanın üstüne batarak 5 tane trabzan yapıyorum. Hızlı gidiyorum artık burayı. Tekrar 1, 2, 3 zincir, sık iğnenin ortasına battık, 1, 2, 3 zincir, hemen ilk boşluğa 1, 2,
Trabzanın tepesine 3, boşluğa 4, tekrar aynı boşluğa 5. Evet, bir zincir çekiyorum. Sondaki sık iğnenin üzerine batarak şöyle yukarıya çıkıyorum. Buradan şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine batıyoruz. Sonra yine 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Buranın üzerine 3 tane trabzan. 1 2 diyorum, ikinciye batıyorum. 1 2 3 3 tane zincir. Yine burada ilk boşluğa bir sık iğne. Burada 1 2 3 4 tane zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 zincir ve bir tane atlayarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde şuraya kadar geliyorum. Evet, sona geldim. Yine bakın 3 tane zincir çektim. 3 trabzanı yaptıktan sonra ilk boşluğa bir kez batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip şöyle dibine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki sırayı düşünün artık. Yani şöyle anlatayım. Alt sıradan ikinci sırayı düşünün. Aynı yere bakın, hizaladığınız zaman aynı yere denk geliyor zaten. Dediğim gibi her sık iğneden sonra bir grubu tamamlamış oluyoruz. İkinci gruba geçiyoruz. Şimdi burayı tamamladığımızda da şuradaki kurulumu düşünün. Şu kenar kısmı için söylüyorum bunu. Model aynı gidiyor aslında. Kenar kısmı bu şekilde gidiyor. Evet, çekiştiriyorum biraz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Beyazın üstünde tam gösteremediğimi düşünüyorum. Şöyle altına, şurada bir parçam vardı. Bakın bu şekilde baktığınızda modeli daha net göreceksiniz. Beyaz masada beyaz iple örmek biraz sıkıntı oldu. Bu şekilde gayet hoş ve güzel bir bluz oluyor arkadaşlar bu. Ama tabii illa bluz yapmanız gerekmiyor. Bunu şimdi dantel ipiyle tek parça runner da yapabilirsiniz. Dantel ören arkadaşlar şal yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, yelek, hırka tarzı şeyler yapabilirsiniz. Birçok üründe kullanabilirsiniz. Bütün olarak örersiniz. De tabii alt zincirini ne öreceksiniz ona göre çekiyorsunuz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazın, yardımcı olmaya çalışırım. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum şimdilik. Hoşça kalın.